Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere dış kısmını krem şanti ile kaplamadan hazırlayabileceğiniz oldukça kolay yaş pasta tarifim var. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle kremasını hazırlıyoruz. Kreması için tencereye 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı dolusu nişasta, 4 yemek kaşığı dolusu un ilave edelim. Kuru malzemeleri karıştıralım. Dört su bardağı sütü içerisine ekleyelim. Bir adet yumurta sarısı ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıralım. Ocağımıza alalım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayalım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı, koyulaştı. İstediğim kıvama geldikten sonra ocaktan alıyorum. Kıvam bu şekilde. Üzerini kapatarak soğumaya bırakalım. İyice soğuması gerekiyor. Kreması soğurken biz de kekini hazırlayalım. Keki için karıştırma kabımızın içerisine kremaya koymuş olduğumuz yumurta sarısının akını ekliyoruz. Ayrıyeten 3 adet yumurta ilave ediyoruz. Bir su bardağı şekeri de ekleyerek çırpıcımız ile güzel bir şekilde çırpıyoruz. Kremamsı bir kıvama gelene kadar iyice çırpalım. Kremamsı bir kıvama geldi. Bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra 1,5 su bardağı süt ekleyelim. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bir miktar daha karıştıralım. Sırasıyla 1 paket şekerli vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 2,5 su bardağı unumuzu ekleyelim. Çırpıcının en kısık ayarında yumurtanın havasını kaçırmadan çırpalım. Bu aşamada el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Kek hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Kekimi büyük boy yuvarlak borcama dökeceğim. Sizler isterseniz hazırlayacağınız pastanın kalıbına da dökebilirsiniz. Benim gibi büyük boy yuvarlak borcama dökeceksiniz. Bu şekilde yağlı kağıdı öncelikle ortadan ikiye katlayıp daha sonra da tekrar katlayarak borcamınızın boyutunda kesebilirsiniz. Bu şekilde kestiğinizde yağlı kağıdınız yuvarlak olacaktır. Yağlı kağıdımı yuvarlak bir biçimde kestim. Borcamıma koydum. İçerisine hazırladığımız hamuru boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında güzel bir şekilde pişirelim. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekim güzel bir şekilde pişti. Büyüyüp küçülebilen yuvarlak kek kalıbı kullandım. Kalıbımı kekimin üzerine alıp istediğim boyutu ayarladıktan sonra kekin üzerine bastırıp kekimi o şekilde kestim. Çizmiş olduğum kısımlardan bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Geriye kalan kısımları çıkartıyoruz.
İsterseniz farklı tariflerde de değerlendirebilirsiniz geriye kalan kekleri. Yuvarlak olan kekimi de 2 eşit parçaya bölüyorum. Ortadan 2'ye böldüm. Keklerimden bir tanesini servis tabağıma aldım. Bu arada kremam da soğudu. Kremayı öncelikle çırpıyorum. İçerisine bir paket krem şanti ekliyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyoruz. Kreması gerçekten çok güzel oldu. Bu kremayı istediğiniz pastalarda kullanabilirsiniz. Hazırladığım kremayı tek kullanımlık sıkma torbasının içerisine doldurdum. Pastamın üzerini bu şekilde süsleyeceğim. Öncelikle keklerimden bir tanesini servis tabağına koydum. Süt ile ıslatıyorum bir miktar. Daha sonra hazırlamış olduğum kremadan bu şekilde sıkıyorum. Sıkma torbasının ucunu istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bu şekilde kestikten sonra kekimin üzerine sıkıyorum. Krema bu pasta için yeterli geldi. Sizler de dış kısmı krem şanti ile kaplanmış pastaları sevmiyorsanız bu şekilde yaş pastalar hazırlayabilirsiniz. Eğer hazırlayacağınız kişiler de krem şanti sevmiyorsa onlar için de bu tarifi deneyebilirsiniz. Hem görüntü açısından oldukça güzel oluyor hem de lezzetli bir pasta oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Diğer keki de üst kısmına koyarak süt ile ıslattıktan sonra kremadan aynı şekilde sıkıyorum. Üst kısımdaki kremalar bu şekilde kalacak. Ve üzerini süsleyeceğiz. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben top çikolatalar ve rulo katlar kullandım. Rulo katları ortadan ikiye keserek kullandım. Bu şekilde aralarına koyuyorum. Son olarak pasta süsü serpiştirdim ve pastamın yapım aşamasını bitirdim. Sizler de üzerine yazı yazmak istiyorsanız benmari usulü eritilmiş çikolatanızı yağlı kağıttan hazırladığınız aparata koyarak bu şekilde güzel yazılar yazabilirsiniz. Bu kısmını çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir dahaki pastamda sizlere detaylı olarak bu kısmını da göstereceğim. Pastamın yapım aşaması bitti. Bu pastayı doğum günü için hazırlamıştım. O yüzden tadım kısmını çekemedim. Zaten görünüyor arkadaşlar. Göründüğü gibi oldukça lezzetli oldu. Tarifimi beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.